Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle satrançta 5 adımda kolayca nasıl gelişebileceğinizi anlatmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, birinci adımımız açılış. Hızlı çalışmak nasıl oyun ortası ve oyun sonu çalışmak kadar önemliyse açılış çalışmak da aynı şekilde önemli. Peki açılışlara nasıl çalışmalıyız? Bana göre İtalyan açılışı çalışıyorsanız mesela E4, E5, at F3, at C6 ve fil C4'ten sonra halen açılışının mantığı nedir? İşte devam yolları nedir? Bunlara çalışmalıyız. Mesela örnek veriyorum. Başka bir hamle daha düşünelim. Diyelim ki reti açılışı at F3, at F6, G3, G6, fil G2, fil G7, kısa rok, kısa roktan sonra normalde bu açılışın mantığı rakibimiz eğer at F3 oynadığımızda rakibimiz D5 oynarsa burada ne yapıyoruz? Önce gelişimimize önem verip merkezi rakibimize bırakıyoruz. Ondan sonra da merkeze biz baskı kurmaya odaklanıyoruz demektir. Mesela İspanyol açılış. İspanyol açılışında ise E4, E5, at F3, at C6, fil B5'ten sonra nasıl bu devam yolu A6 geliyorsa aynı şekilde devam yollarını bilmeliyiz. Ve de şunu da eklemem gerekir ki kendi benimsediğiniz açılışlar, mesela benim benimsediğim açılışlar E4 E5'e karşı İtalyan açılışıdır. Örnek veriyorum, siyahlardaysam da rakibim E4 oynarsa C5 oynuyorum ve burada ya Najdorf'u ya da Dragon devam yolunu tercih ediyorum diyebilirim arkadaşlar. Burada eklemek istediğim son bir şey var. Kendinize en az 2 ya da 3 tane açılış benimsemeye, onların üzerinde çalışmaya ve onların devam yollarını ezberlemek demeyelim de böyle mümkün olduğu kadar bilgisayarla birlikte pratik yaparak anlamaya gayret edelim diyerek isterseniz ikinci adıma geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci adımımız ise bolca maç yapmak. Peki bolca maç yapmaktan kastımız nedir? Yani sürekli balıt ve blitz mi oynayalım? Hayır aslında. Burada kastettiğimiz şey hem bilgisayarlara karşı hem de insanlara karşı mümkün olduğu kadar maç yapmak. Peki yani balıt ve blitz oynasak olmaz mı? Bence olmaz. Çünkü rapid ve klasik ise o tempolar yani bizi geliştirmekte. Tabii zamanınız yoksa hani benim bir saat en fazla vaktim var diyorsanız balıt ve blitz oynanabilir. Şöyle bir şey söylemek lazım ki yani neden fazla oyun oynayayım? İşte neden fazla maç yapayım diye düşünebilirsiniz. Aslında birçok oyun oynamanın yani fazlaca oyun oynamanın mantığını size şöyle anlatabilirim. Diyelim ki
bir konumda nasıl anlatalım? E5 oynuyorsunuz. Rakibiniz buna ani bir cevap verdiğinde ve siz bu hatayı önceki maçlarınızda yaptığınızda makineden kontrol ettiğinizde bunun yanlış olduğunu anlıyorsunuz ve bir sonraki maçlarınızda ise bu tarz bir konum geldiğinde bu hatayı yapmıyorsunuz. Ben burada böyle bir yanlış yapmıştım diyorsunuz ve burada fazlaca maç oynamanızın aslında bir katkısını görmüş oluyorsunuz diyebilirim. İsterseniz üçüncü adıma geçebiliriz. Üçüncü adımımız ise arkadaşlar oyun ortası çalışmak. Evet, oyun ortası çalışmanın önemi çok büyük. Benim gözlemlediğim kadarıyla ve Kotov'un görüşüne göre açılış ve oyun sonuna verilen önem oyun ortasına verilmiyor. Ama bakıldığında yine Kotov'un görüşüne göre bir satranç istatistikçisi mesela diyelim bütün oyunları incelesin, fark ediyor ki ya da fark etmelidir ki o açılış ve oyun sonunda yapılan hatalar oyun ortasının kesinlikle yanına yaklaşamıyor. Oyun ortasında yapılan yanlışlar gerçekten bir tarafın kazanmasına, bir tarafın da kaybetmesine sebep olabilir. Bu derece önemli bir bölüm diyebiliriz oyun ortası için. Evet, peki biz oyun ortası çalışalım ama ne çalışalım diye düşünürseniz de aslında birçok teması var oyun ortasının. Oyun ortasını aslında karışık ve zor yapan da kısım bu. Mesela er kombinezonları üzerine düşündüğümüzde işte civa erler var, takoz er var. Bu tarzda yani temalar var. İşte mesela örnek veriyorum açık atlar ya da açık çaprazlar. İşte ben filmi fianchetto şeklinde geliştirirsem G2'den ya da B2'den işte ben bunu nasıl kullanabilirim? İşte bu tarz konumları oyun ortasında incelemek size çok fayda sağlayacaktır. Mesela başka ne olabilir? Açık merkez ya da açık dikeyler mesela açık dikey. Kalelerimizi beyazda oynadığımızı varsayıyorum. Kalemizi D1'e ve E1'e getirdiğimizde D ve E dikeyinde sağladığımız kontrol gerçekten bize çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Başka örnek verebileceğimiz mesela oyun ortasında benim kesinlikle çok önemli olduğunu düşündüğüm fil çifti avantajı. Fil çifti avantajı. Örnek veriyorum filimizi rakibimiz kısarak atmış olsun ve biz B3 ve filimizi özür diliyorum filimizi önce B3'e ve fil B2'ye yerleştirdiğimiz yani bir filimizin de şah kanadına doğru baktığını düşünelim. Kafamıza tasvir edelim. Bu çok etkili olacaktır. Ama tabii ki önünde açık olması şartıyla. Başka düşündüğümüzde yani er adaları mesela çok önemli. Ya da zayıf erler konusu çok önemlidir oyun ortasında. Rakibinizin ya da sizin zayıf erleriniz varsa muhakkak oraya bir saldırı gelecektir. Ve son olarak da bahsetmek istediğim rakibinizde bir zayıflık varsa
Oraya kurduğunuz baskı işe yaramıyorsa ne yapacağız? İkinci bir zayıflık oluşturmaya çalışacağız. Oyun ortası aynı bu şekilde yapılarak zaten artık zayıflık oluşturuluyorsa oyun sonuna yavaştan geçmiş oluyoruz diyeyim. Oyun ortasının önemi çok büyük. Oyun ortasının çalışmayı aksatmayalım diyerek bir sonraki adımıza geçelim. Dördüncü adımımız ise soru çözmek arkadaşlar. Soru çözmenin önemi o kadar büyük ki düzenli olarak çözmezsek veya böyle 2-3 ay boyunca hiç çözmezsek gerçekten satrançta gerileme yaşayabiliriz. Peki soru çözmekten kastımız nedir? Örnek veriyorum, oyun sonunda veya açılışta bir zayıflığınız ya da işte ben taktik şeyleri, motifleri görmüyorum diyorsanız zayıflıklarınızın üzerine gitmeye çalışın ve bunu tabii ki soru çözerek gidermeye, bu sorunu bulmaya çalışın diyebilirim. Peki yani nasıl yapalım, nasıl yapalım? Mesela oyun sonunda neyden örnek vereyim? Piyon oyun sonu. Mesela ben piyon oyun sonu oynarken 10 tane piyon oyun sonundan 8'inde kaybediyorum. Bir hamle yapıyorum, yanlış bir hamle yapıyorum. Bu yüzden kaybediyorum diyorsanız. Ya da kale oyun sonu. Mesela kale oyun sonu çok karışık ve çoğumuzun da belki de düştüğü oyun sonlarından biridir. Kale oyun sonuna çalışmak, bunun üzerine soru çözmek ki düzenli de çözebilirsiniz. Çok fazla, çok sık karşılaşıyoruz. Bu oyun sonuna düşerseniz diye ya da bu oyun sonuna hazırlıklı olmak isterseniz kesinlikle kale oyun sonu sorusu çözmeyi ihmal etmeyin derim. Peki başka ne olabilir? Yani oyun sonu ya da şey mi olacak? Oyun ortasından mesela bir zayıflığınız var. Böyle düşünebiliriz. Yani benim mesela taktik motifler hakkında bir sıkıntım var. Peki oyununuzu analiz ettiniz. Diyelim ki işte ben şurada şişi görmedim ya da çatalı görmedim. Ya da işte ilerlemiş piyonla alakalı doğru hamleleri yapamadım diyorsanız kesinlikle taktik motiflere çalışmanız gerekebilir arkadaşlar. Başka ne olabilir? İşte örnek veriyorum, benim H7 piyonunu atla almam gerekiyormuş. Yani atımı feda etmem gerekiyormuş. Şah H7 aldığında şöyle şöyle hamleler varmış ve ben bunu kaçırmışım. Böyle bir şey varsa o zaman ne yapacağız? Taktik motifler üzerinde feda bölümüne çalışarak bu eksikliğimizi gidermeye çalışacağız diyeyim arkadaş. Yani aslında bunlar basit geliyor işte filan, ben daha zor bir şey istiyorum derseniz de şöyle bir şey önerebilirim. Büyük ustaların oynadığı oyunlardaki önemli hamleleri ya da örnek veriyorum, burada file 6 oynanması gerekiyor. İşte ben bunun üzerine 5 dakika düşüneyim diye aslında böyle hamleler bulabilirsiniz. Örnek veriyorum, başka ne olabilir? İşte Carlsen'in maçında Carlsen mesela file A4 oynadı ama bunu oynaması yanlış. İşte makineyi açmadan tabii ki burada fil B5 oynamak daha doğruymuş. İşte eee, nasıl anlatalım? Ya da fil A6 oynamak daha doğruymuş diye düşünmek aslında bizim satrancımızı önemli ölçüde geliştiriyor ve soru çözmenin aslında mantığı da buradan geliyor diyebilirim. İsterseniz bir sonraki adımımız olan beşinci adıma geçelim. Evet, beşinci ve son adımımız ise arkadaşlar oyun sonu çalışmak. Oyun sonu çalışmanın önemini yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Nasıl oyun ortasına aynı önemi atfediyorsak aslında oyun sonuna ve açılışa da tabii ki aynı önemi atfetmemiz gerekiyor. Oyun sonu, biliyorum ki çoğu kişi sıkılıyor, çalışmak istemiyor ama taşlar azaldıkça daha fazla böyle hamle şansınız ve varyant şansı olduğu için aslında oyun sonu en zor. Carlsen'e baktığımızda oyun sonu üstadı diyoruz kendisine. Ama gerçekten zamanında o kadar sıkı ve hani nasıl diyelim özverili çalışmış ki oyun sonunda gerçekten kötü konumda bile olsa kendini kurtarabiliyor. Oyun sonu çalışmanın önemi aslında burada ortaya çıkıyor. Yani önemi ortaya burada çıkıyor. Peki yani e, nasıl çalışalım oyun sonunda diye düşündüğünüzde aslında şöyle, zayıflığınız ne yöndeyse yine önceki adımlarda bahsettiğim gibi piyon oyun sonu olabilir.
Ki bence kale oyun sonu olabilir ki kale oyun sonu gerçekten karışık ve zor bir oyun sonudur. Kale oyun sonuna bir şekilde odaklanabilirsiniz. Mesela piyona karşı kale konumları. Örnek veriyorum. Mesela Vankura beraberliği. Mesela Vankura beraberliğini bilmezseniz kayıp konuma düşüp oyunu kaybedebilirsiniz. Ya da başka ne olabilir? İşte kaleye karşı kale ve iki piyon motifleri var. Bunlara çalışabilirsiniz. Ve vezir oyun sonu. Mesela vezir oyun sonları genelde beraberdir. Peki neden kazanmayalım? Vezir oyun sonuna düştüğümüzde neden kazanma ihtimalimiz olmasın diye aslında düşünmek lazım. Zayıflığımız vezir oyun sonundaysa vezir oyun sonuna odaklanıp zayıflığımızı gidermeye çalışmalıyız diye düşünüyorum. Burada başka örnek verebileceğimiz at ve mesela fil oyun sonu. Bizim at ve filimiz var ama bilmiyoruz diyelim. Berabere kalacak. Peki at ve fil oyun sonu yani at ve fille beraber rakip şahı neden mat edemeyelim? Böyle bir eksikliğimiz varsa bu eksikliğimizin üzerine gitmeliyiz diyebilirim arkadaşlar. Yani başka aklıma gelen şimdi işte mesela iki kaleye karşı bir vezir. İki kaleye karşı bir vezir nasıl eşitse aynı şekilde at ve fil kaleye karşı eşit olabilir mi? Oyun sonunda örnek veriyorum. Bu aslında oyun sonunda birçok şey olduğunun kanıtı diyebilirim. Yani birçok pozisyon oluştuğunun, bir sürü varyantın olduğunun kanıtı. O yüzden ne yapıyoruz? Açılışa çalıştığımız kadar oyun sonuna da önem vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. 5 tane adımımız bu şekildeydi. Birinci adımımız neydi? Açılış çalışmak. İkincisi bolca maç pratiği yapmak yani bolca maç yapmak. Üçüncü adımımız ise oyun ortası çalışmak. Dördüncü adımımız neydi? Soru çözmek. Beşinci adımımız ve şimdi bahsettiğimiz son adımımız ise oyun sonu çalışmak. Evet, size bunlardan bahsetmek istedim. Satranç oynamaya başladığımdan beridir fark ettiğim ve bunlara çalışmaya başladığım son 3 yıldır ne kadar geliştiğimi bu ölçüde fark etmiş oldum diyebilirim ve bunları sizlerle paylaşmak istedim diyeyim arkadaşlar. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir bu adımlar. Umarım uyguladığınızda size çok fayda sağlayacak ve satrancınızı gerçekten ilerletecektir diye düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım öğretici ve keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bahsettiğim bu adımlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz veya daha farklı fikirleriniz varsa da onları da tabii ki belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.